this episode. Bu hile. Biz eşek miyiz abi? 15 kilo çanta. Nefese kaldık çünkü Çok zordu. Şevval ilk kazasını yaptı. Mahvolduk ya. Çadır kuracak bir yer bulamadık. Kalktık. Yani kalkalı birazcık oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp yavaştan hazırlanmaya başladık. Saat bugün biraz geç kalktık. Çünkü hedefimiz bugün kısa. Cennet koyuna yürümeyi planlıyoruz. Olmazsa Kabaklı'da durabiliriz. Şimdi hızlıca bir ıhlamur içelim. Kendimize gelelim. Şevval o ara duşunu alsın. Ufak bir kahvaltı ve gidelim. Evet. Şimdi kampingden çıktık. Gidiyoruz. Ne diyorsun Şevval? Abiler biraz gözümüzü korkuttu ama belki de bilmiyorum. Bir şey diyemedim. Nasıl gözünü korkuttu? Bir şey anlat. İnsanlar bunu bilmiyor Şevval. Ne yaptılar mesela? Yürümesinin zor olduğunu, çok dik yokuşların olduğunu söylediler. Normalde bu yolu yürüyen diğer yabancılar, Ruslar çantaları kampinge bırakıp yürüyüp sonra çantalarını getirtiyorlarmış diğer kampinge. Biz çantayla çıktık. Bu hile. Biz eşek miyiz abi? 15 kilo çantayla yürüyoruz. Neyse belki biz de aynı şeyi yaparız. Da göreceğiz. Neyse. Şimdi Şevval baton nasıl kullanılır bize gösterecek. Kullanılmaz bir gösteriyormuş. Baton Doğru kullanmayı yapıyorum. bilmiyoruz ama öğreneceğiz bunu da yolda. Neyse görüşürüz. Evet. Şu an lig yoluna ilk adımımızı attık. Saatimiz 14.26. Şu aşağısı tam şurası işaretlediğim yer. Bizim tuttuğumuz yer. Şurası paraşütlerin olduğu yer genel olarak. Şurada birazdan bizim çıkacağımız yokuş. Yolun girişi çok güzeldi, o yüzden size kamerayı açmak istedim. Şu aşağısı da yine Kelebekler Vadisi. Yok. Ölüdeniz. Ölüdeniz pardon. Biz Kelebekler Vadisi'ne gitmiş olduk. Birazcık kafam yanlış olabilir. Devam var. Gelin mi? Gelin mi? Evet, Şevval ilk kazasını yaptı. Ne düşünüyorsun? Hey. Evet. Bir kazadan sonra toparlandık ve gidiyoruz. Bu kaza bize bir de suya mal oldu. Evet, suyumuz patladı. Ama olsun. Tamam. 4 litre suyumuz vardı. 3,5 kaldı. Ben yarımını da almıştım. Hadi ya. Oo. O zaman mantık olarak çok da zararda değiliz. Neyse, burası da çok güzel bir yer. Burada bir işaretimiz var gördüğünüz gibi. Doğru yoldayız. Oy. Nefes nefese kaldık çünkü güneş çok sıcak şu anda. Bakmış mı? Yükselmiş. Ya onun yükselme kaç kilometre bu? Yükselme. 3. 3 kilometrede tırmanıyormuşuz. Yorucu. Okey, problem değil. Şimdi buradan Kelebekler Vadisi'ne 10 kilometreye az kaldı. Umarım oraya ulaşırız ve dışarıda kurarız. Devam. Su var mı? Su mu? Yabancının biri kapıma geldi ve su istedi. Hayır, su zaten burada çok zor bulunan bir şey. Neyse, suyu verdim. İçsin. Şöyle bir yer var. Burada normalde her yerde diyor ki işte doğal meyve suyu 200 TL. Biz dedik ki neden olmasın, içelim. Ama Allah'ın kulu yok. Meyve suyu da yok. Hamak var, insan yok. Evet. Şöyle bir şey. Bu saatte mesai bitmez. Neyse. Devam. Çok taş. Ama keyifli yani genel olarak. Zorlayıcı olsa da başarabiliriz gibi.
Kendimi birazcık terkindeyim. Evet, manzaramız da böyle. Şevval'de şurada. Evet. Hala tırmanıyoruz. Ama şimdi şurada. Daha önce görmüştük bunu. Halis Cafe. Benjamin TV'de de görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam tabela yanlışlıkları vardı. Göreceğiz. Bakalım ne zaman çıkacak karşımıza. Devam. Neredeyiz? Gözüküyor mu bilmiyorum ama şu yol çok güzel. Evet, yokuş bitti galiba. Yokuş bitti. Babadağ zirvesindeyiz. 510 metre falan denizden yüksekliğimiz. Yorum ne? Yorumu çok zordu. İlk gün için biraz zor bir başlangıç. Pratiğimiz yok ama başardık. Mahvolduk ya. Şimdi su alabileceğiniz bir yer varsa o da mükemmel olacak çünkü suyumuzu birazcık tükettik sanırım. Suyu vermez olaydım. Ama önemli değil. Bunda bir çaresini buluruz. Filtremiz var. Çok kirli olmadığı sürece herhangi bir yerden içebiliriz. Şu ileride ev gibi bir şey var. Umarım orası bir kafedir ve su satıyordur. Neyse. Devamımız. Evet. Halis Kafe'nin ilk kilometre veren burasını gördük. İlk kilometre yazıyor. Bakalım gerçek mi? Şu an 4.24 mesafemiz. 6.24 gibi falan. Orada olmayı umuyoruz. Göreceğiz. Umarım o son videodan sonra düzelmiştir ki bizim için de bir umut olur. Bu değil de buralara her yere ev yapıyorlar. Bu hiç hoş bir şey değil. Neyse. Türkiye'de şaşırmamak lazım. Şu an bir tane köyün içindeyiz. Birazdan tekrar hatırlatmasını yaparım bunun. Evet, akşama kaldık. Yani hava kararacak neredeyse. Gün batımı çok yaklaştı. Biz çadır kuracak bir yer bulamadık. İşte finalde Halis Cafe'yi bulduk bu arada. Halis! Evet, yalan değilmiş. Halis Cafe tabelalarını güzelmiş. Şurada bir yerde çadır kurarız. Ama şurada birazcık takılalım ilk önce. Kendimize gelelim. Hadi bak. Bundan sonra seçimde mesela her gün gideceğimiz yolun ne kadar yükseliyor, ne kadar alçalıyor ona bakalım. Ona göre bir plan yapalım. Yani. Çünkü biz düz yolda 25-30 kilometre yürüyebiliyoruz ama gideceğimiz yollar çoğu düz değil. Abi ilk yokuş bizi mahvetti. Ben o kadar İlk beklemiyordum. yokuş bizi harbiden mahvetti yani. İlk 6 kilometre Yani işin en kötüsü abi güneş. Güneş çok kötüydü ya. Ben mesela bir tişört değiştirdim şu an. Çünkü o bayağı bildiğin su gibiydi yani. Çok kötüydü. evet. Bir de yürüdüğümüz yol biz öğleden sonra yürüdüğümüz için tam öğleden sonra güneşinin vurduğu yerde. Tabii. Hiç yol boyunca gölgede kalmadık. Ara ara gölgelere girdik. Orada zaten bir nefes aldık ettik. Su molalarımızı orada verdik zaten. Şu an Halis Cafe'deyiz. Gözleme yiyeceğiz. Evet. Sonunda bir şeyler yiyeceğiz. Yani şimdi şöyle bir şey oldu. Dedik ki kelebekleri deneyelim. Ama çok uzakmış. O yüzden kelebeklere gidemiyoruz. Yolda biriyle karşılaştık. Dedi ki isterseniz caminin oraya kurun. Ya da gelin benim bahçeme kurun. Biz orada birazcık inat ettik. Dedik ilerleyelim. Halis Cafe'nin tabelaları da yanlış değilmiş. Onu bulduk. Şans onun hemen aşağısında bir zeytinliğin altında çadır kurma şansımız var. Daha ileride yerler varmış ama orada bir Rus grup olduğu için onlarla çok iç içe olmak istemedik çünkü. Sessiz, sakin olalım. Yani daha tek olalım. sakin olsun. Bir de burası bize güven verdi açıkçası çünkü her yerde ev var. Kozağaç köyündeyiz. Evet. Ondan sonra burada işte çadır kuracağız. Tabii derslerimizi birazcık çıkarttık. Evet. Sabah daha erken çıkmamız gerekiyor. Bugün Evet, birazcık bugün 12'de keyifli uyandık. kaldık. Çok kötüydü 12'de uyanılmaz. Evet. Çok keyfe kaldık. Sonra kahvaltı falan filan zaten iki çeyrek gibi falan anca yola çıkabildik. Giriş tabelasının orada fotoğraf olmazsa olmaz. Fotoğrafta zaman kaybettik. Fotoğraf çekeceğiz diye. 4 saatte geldik Öldeniz'den Kozağaç'a. Yani ilk deneyimlere göre fena değildik diye düşünüyorum. Neyse. Göreceğiz. Bakalım şimdi bir şeyler yiyelim. Oradan çadırımızı kurarız.
Bugün de erken uyuruz zaten. Çadırı kurarken görüşürüz. Hi YouTube. Hi MySpace. Sana şey vermedim. Ne vermedim? Haydar vermedi. Zeytinliğe kurulduk şu anda. Köy içinde bir yer burası. Haliç'in direkt altı. Sakin. Bazen arabalar geçince tabii çok ses oluyor ama yani tedirgin değiliz en azından. Sabah burada nasıl bir atmosfer olur onu bilmiyorum. Bakalım. Şu an keyfimiz yerinde. Bugünden çıkardığımız dersler. Bunları söyledik ya. Söylemek mi? Benim söylemek istediklerim var. Gösterelim. Çantanız çok ağır olmasın diye. Bu kadar. Yani tabii ideal 8-9 kilo hep deniyor ama 8-9 kilo soruyla birlikte gerçekten çok iyimser bir rakam gibi geliyor hala bana. Yani biz de herhalde 12-12,5 kilo ile çıktık. Yani 13-14. fiziki gücümüze göre birazcık fazlaydı. Sonuçta biz çok sporcu değiliz. Evet ve zayıfız Yine de yani değil, kilo yine de olarak da değil. zayıfız. Aynen. Ama yürünmeyecek gibi değil kesinlikle. Yani birazcık zorlayıcı, özellikle tırmanırken çok zor oluyor. Şevval işte bir ufak kaza atlattı. Gülme oğlum gülme. Gülme oğlum bak ben senin yine diyorum gülme bak. Yani birkaç kere ayağım takıldı, birkaç kere kendi bileğim burkuldu. Ama ufak tefek şeyler ama en başta daha yolun başında. Gülme. En başta o halimi Gülme, çekebildim mi öyle şey bilmiyorum. gülme. Şöyle, Çok şöyle az, çok duruyordum. azıcık bir kısmı var da. Sırtımda çantamla beraber şöyle duruyordum. Çantanın ağırlığı Şevval'i geri çekti yani. Şu an gülüyoruz ama düştüğü yer gerçekten kötüydü. Videoda muhtemelen gözükecek. Yani tehlikeli bir şey olabilirdi ama baktık zaten sıkıntılı bir konu yok ortada. Biz güldük de. Ben düşerken kendimi sola doğru attım çünkü sağ tarafı çürümdü. Çünkü baktım artık düşüyorum, yapacak bir şey yok. Düştüm. Bir de batonumu sağlam aldım düşerken. Yani batonsuz bu arada bence kesinlikle çıkmayın abi. Baton iyi yani. Baton internette söylenen hani öylesine bir şey diye düşünüyorduk biz. Hani yanımıza da o yüzden böyle çok üstün seviye bir baton almadık yani. Gidip en ucuzunu aldık batondan. Ama mükemmel iş görüyor. Tabii de değişi zannediyordum İyi ki ben almışız. batonları yani. Hani böyle. Bir daha böyle bir şey yaparsak daha iyisine bakabiliriz yani. Ya bence daha iyisinin çok da bir artısı olmaz yani. Belki bu kısaltıp uzatmak da akıllı. Mesela aşağı inerken uzatıyoruz. Sonra kısaltıyoruz ya. Otomatik. Otomatik ve tuşlu. Silisi olan şey baton. Hey Siri Sivil kısalt. baton. Hey Siri çalıştı. Ha, Siri çalışmış. Saat 7.45 bizim perkimiz çıktı. Ben hayatta bu saatte mesela uyumam. Ama tabii birazcık ıhlamur içip uyuyacağız. Görüşürüz o zaman.